Güzelliği anlama çabası. Bu neredeyse insanlık kadar eski bir hikaye. Hiç düşündünüz mü? Bir manzaraya bakarken, bir müzik dinlerken ya da bir şiir okurken içinizde uyanan o his, o tarif edilemez duygu tam olarak nereden geliyor? İşte bu sorular var ya, filozoflar binlerce yıldır bunun üzerine kafa yoruyor. Ama işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bütün bu hislere bir isim koymak, onları bir bilim gibi ele almak, bu fikir aslında o kadar da eski değil. Ve tam bu noktada 1750 yılında sahneye sanata bakışımızı kökünden değiştirecek bir isim çıkıyor. Alexander Baumgarten ve onun her şeyi başlatan eseri Estetika. Her şey ama her şey tek bir kelimeyle başlıyor. Eminim hepimizin sık sık kullandığı ama kökenini belki de hiç merak etmediği bir kelime bu. Baumgarten öyle bir şey yaptı ki, o güne kadar felsefenin hep hor gördüğü, ikinci plana attığı bir şeyi alıp tam merkeze koydu. Neydi o? Duyularımız. Saf akıl değil, duyularımızla edindiğimiz o saf, filtresiz bilgi. Zaten kelimenin kökeni de her şeyi anlatıyor değil mi? Her şey hissetmekle, duyumsamakla başlıyor. Baumgarten'ın kendi tanımı tam olarak bu işte. Duyusal bilginin bilimi. Düşünsenize bu ne kadar cüretkar bir şey. O güne kadar herkesin canım bu öznel bir şey karmaşık kişiden kişiye değişir dediği duygusal deneyimleri alıp hayır biz bunu tıpkı mantık gibi inceleyebiliriz demek gerçekten büyük bir adımdı. Ya bu fikir gerçekten devrim gibi bir şeydi. Çünkü o zamana kadar felsefe dediğiniz şey aklın, mantığın kalesiydi. Duyulara ne gözle bakılıyordu? Güvenilmez, kaotik, aklı yoldan çıkaran şeyler olarak. İşte Baumgarten'ın ortaya koyduğu şey tam olarak şu. Diyor ki bakın, nasıl ki mantık, zihnin, akıl yürütmenin kurallarını inceliyorsa, estetikte duyuların, o hissettiğimiz şeylerin kurallarını incelemeli. Kendi içinde bir tutarlılığı var çünkü. Evet, yanlış duymadınız. Güzelliğin de bir mantığı var. Hani bazen bir şarkı dinlersiniz ve tam olmuş dersiniz ya, ya da bir film sizi alıp götürür. İşte o doğru hissettiren şeyin arkasındaki mantık bu. Yani demeye çalıştığı şey şu. Bir şiir okuduğunuzda ya da bir tabloya baktığınızda hissettiğiniz o yoğun duygu öyle rastgele bir duygu patlaması değil. Hayır. O deneyimin kendi içinde bir yapısı, bir düzeni ve evet, hatta bir hakikati var. Peki, güzel, Baumgarten bu duyusal deneyimin yapısını nasıl anlatıyor bize? İşte burada çok ama çok güzel metaforlar kullanıyor. Işık ve gölge. İlki Baumgarten'ın estetik ışık dediği şey. Bu ne mi? Hani bir sanat eserine bakarsınız ya da bir manzarayla karşılaşırsınız ve bir anda zihninizde bir şimşek çakar ya. Her şey netleşir, aydınlanır. İşte o an, her şeyin tık diye yerine oturduğu, algının en saf, en canlı olduğu o an, mükemmel bir fotoğraf karesi gibi. Bir de madalyonun öbür yüzü var tabii, estetik karanlık. Bu da tam tersi, bir şeyi tam olarak kavrayamadığımız, zihnimizin bulanıklaştığı anlar. Mesela karmaşık bir film izlersiniz de çıkışta ya bir şeyler hissettim ama tam olarak neydi çözemedim dersiniz ya. İşte o his tam olarak bu. Peki bu ışığı nasıl çoğaltırız? Hayatımızda nasıl daha fazla berraklık yakalarız? Baumgarten'ın cevabı net, duyularımızı eğiterek, dikkatimizi keskinleştirerek ve ona göre bu eğitimi alabileceğimiz en iyi yer, en iyi okul, sanatın ta kendisi. Ama durun, olay sadece siyah ve beyaz, yani ışık ve karanlıktan ibaret değil. Baumgarten diyor ki, estetik deneyim bir ressamın paleti gibidir. İçinde bir sürü farklı ton, bir sürü farklı renk barındırır. İşte bu farklı niteliklere de estetik renkler adını veriyor. Yani aslında duyusal algımızın bürünebileceği farklı karakterler, farklı tınılar bunlar. Ve bu renkleri temelde iki ana gruba ayırıyor. Bir yanda colores austeri yani yalın renkler var. Bunlar daha ciddi, ağırbaşlı hatta bazen sert algılar. Diğer yanda ise colores floridi yani gösterişli renkler. Bunlar da tahmin edebileceğiniz gibi daha zengin, daha canlı, daha süslü deneyimleri anlatıyor. Bakın buradaki kilit nokta şu. Güzellik tek bir formülden ibaret değil. Bazen bir şey sadeliğiyle güzeldir, bazen de karmaşıklığıyla. Yani minimalist bir tasarımın o yalın güzelliği ne kadar değerliyse, barok bir katedralin o akıl almaz görkemi de o kadar değerli. İşte Baumgarten bize bu çeşitliliği anlamak ve konuşmak için bir kelime hazinesi, bir dil sunuyor aslında. İyi de bütün bunları neden konuşuyoruz? Yani 18. yüzyılda yaşamış bir Alman filozofun fikirleri bugünün dünyasında bizim için ne ifade ediyor? Neden hala bu kadar önemli? Şöyle bir bakalım. 1750'de estetika ile her şeyi başlattı. Sonra 19. yüzyıla geliyoruz. Kant ve Hegel gibi dev isimleri etkiledi, modern sanat felsefesinin temellerini attı.
20. yüzyılda ise estetik artık sanat eleştirisinin, tasarımın tam göbeğindeydi ve bugün kullandığımız bir uygulamanın arayüzünden izlediğimiz filmlere, markaların logolarına kadar her yerde onun fikirlerinin izleri var. Yani o küçücük kıvılcım dev bir ateşe dönüşmüş durumda. Özetle ne yaptı Baumgarten biliyor musunuz? Bize duygularımızın da bir dil bilgisi, bir grameri olduğunu gösterdi. Bazı şeylerin neden doğru hissettirdiğini, neden güzel göründüğünü, neden işte bu dedirttiğini anlamamız için elimize bir anahtar verdi. Ve gelin bu bölümü Baumgarten'ın bize bıraktığı en kışkırtıcı soruyla kapatalım. Eğer güzellik dediğimiz şey öyle rastgele, keyfi bir his değilse, eğer onun da kendine ait bir mantığı, bir bilimi varsa, o zaman şu soruyu sormamız gerekmez mi? Güzelliği anlamak, hatta yaratmak öğrenilebilir bir şey midir?